En yetenekli büyücülerin bile zorluk çekebildiği Patronus, ileri düzey bir büyü çeşididir. Profesör Lupin, Harry'e bu büyüyü 13 yaşındayken öğretmiştir. Profesör Lupin'in Harry'e Azkaban tutsağında da söylediği gibi Patronus seninle ruh emici arasında kalkan görevi gören bir koruyucudur. Ayrıca bir tür pozitif güçtür. Ruh emicinin beslendiği şeylerin bir yansımasıdır. Ama gerçek insanlar gibi umutsuzluk hissetmez. Bu yüzden ruh emicilerin ona zararı dokunmaz. Patronus cisimsiz ve cisimli olan şeklinde iki forma sahiptir. Patronus büyücü veya cadının becerisine göre şekillenir. Her bir Patronus onu yapan büyücü ya da cadıya özeldir. Ve bazı durumlarda bir Patronus'un şekil değiştirmesi mümkündür. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter karakterlerinin Patronus'larını anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. James Potter. James Potter'ın Patronusu çatal boynuzlu geyiktir ve Animagus formu ile aynıdır. Lily Potter. Lily'nin Patronusu gümüş maraldır. Severus Snape, neredeyse tüm hayatı boyunca Lily'ye aşık kişi Patronus olarak gümüş marala sahipti. Harry Potter. Harry'nin Patronusu babasınınkiyle aynı şekle sahiptir. İlk kez Sirius'a saldıran ruh emicilere karşı yapmıştı ve ilk bakışta bir ata benziyordu. Tesadüf olarak Harry'nin gelecekteki eşi Ginny Weasley'nin Patronusu bir at. Harry'nin Patronusu da çatal boynuzlu geyiktir. Albus Dumbledore. Dumbledore'un Patronusu bir anka kuşudur. Viktor Krum sersemledikten sonra Hagrid'i çağırmak için kullanmıştır. Dumbledore'un bu yaratıkla benzeşmesi şaşırtıcı değildir. Remus Lupin. Remus'un Patronus'unu Harry'e Patronus büyüsü yapmayı öğretmesine rağmen aslında kendi Patronusunun nasıl bir şekil aldığını öğrenemedik. Rowling'in açıklamasına göre o bir kurt. Sıradan bir kurt. Kurt adam değil. Kurtlar ailesine düşkün ve zararsızdır. Ancak Remus ona çektiği ızdırabı hatırlatması sebebiyle Patronusunun şeklini hiç sevmezdi. Kurtlarla ilgili her şey onu tiksindirirdi ve kendi isteğiyle genelde cisimsiz bir Patronus yaratırdı. Özellikle başkaları etraftayken. Nymphadora Tonks. Nymphadora Tonks'un Patronusu kır tavşanıydı. Ancak Remus Lupin'e aşık olduktan sonra bir kurda dönüşmüştür. Minerva McGonagall. Profesör McGonagall'ın Patronusu kedidir ve Animagus formu ile aynıdır. Severus Snape. Snape'in Patronusu gümüş maraldır. Snape'in Patronusunu Godric Gryffindor'un kılıcını bulması için Harry'e rehberlik ederken Harry Potter ve Ölüm Yadigarlarında görmüştük. Ve Snape, Patronus büyüsü yapabilen tek ölüm yiyendir. Dolores Umbridge. Dolores Umbridge'in Patronusu da bir kedidir. Aynı duvarlarına astığı zevksiz dekoratif tabaklarda olduğu gibi. Aberforth Dumbledore. Aberforth'un Patronusu bir keçidir. Domuz kafasında ölüm yiyenleri Harry'nin geyiği yerine bir keçi gördüğüne inandırmak için kullanmıştır. Kingsley Shacklebolt. Shacklebold'un Patronusu Vaşak'tır. Zümrüdü Anka Yoldaşlığı üyelerinin Patronuslarını iletişim aracı olarak kullanmalarının bir örneği olarak Shacklebold'un Vaşağı, Bill ve Fleur'un düğününde dans pistine iner. Arthur Weasley. Weasley, Weasel yani gelincik anlamına gelmektedir ve Ron'un babası Arthur Weasley'nin Patronusu bir gelinciktir. Hermione Granger. Hermione'nin Patronusu Rowling'in en sevdiği hayvan olan susamurudur. Yazarın Hermione'nin kendisine çok benzediğini zamanında oldukça sık dile getirdiğini düşünürsek bu çok da şaşırtıcı değil. Luna Lovegood. Luna'nın Patronusu bir yabani tavşandır. Ginny Weasley. Ginny'nin Patronusu bir attır. Kitaplarda bu hiç anlatılmamıştır ama Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı'nın film versiyonunda görülmektedir. Sonradan bu Patronus da Rowling tarafından onaylanmıştır. Ron Weasley. Ron'un Patronusu bir Jack Russell Terrier'idir. Rowling bir Jack Russell Terrier'ine sahip olduğu için bu durumu duygusal bir seçim olarak açıklamıştır. George ve Fred Weasley. Rowling Twitter üzerinden Weasley ikizlerinin Patronuslarının saksağan olduğunu söylemiş
ve şöyle not düşmüştür. Birleşik Krallık'ta onlar hakkında biri üzüntü için, ikisi neşe için diye bir sözümüz var yazmıştır. Cho Chang. Cho'nun patronusu bir kuğudur. Rubeus Hagrid. Harry Potter hayranlarıyla Twitter'da yaptığı bir soru cevapta hayranlar Rowling'e Hagrid'in patronusunun neye benziyor olabileceğini sormuştu. Rowling ise cevap olarak Hagrid bir patronus oluşturamıyordu. Bu oldukça zor bir büyü yazmıştı. Hagrid'in Hogwarts'tan 3. yılında atıldığı düşünülürse patronus yapma hususunda uzmanlaşmamış olması mantıklı geliyor. Pottermore'daki bir yazısında Rowling, cadı ve büyücülerin sihirdeki maharetinin patronus yapıp yapmamakla ölçüldüğü ve genellikle bunun o kişinin sihirsel becerisinin bir işareti olarak kabul edildiğini söylemişti. Bu sebeple Hagrid, patronus yapamamasındaki yeteneksizliğinde yalnız değildi.